Sultan 4. Mehmet devri. Sultan İbrahim'in hanımı Hatice Turhan Sultan'dan dünyaya gelen oğuldur. Osmanlı padişahları arasında en küçük yaşta hükümdarlık tahtına oturanıdır. Babasının halli üzerine padişah olduğunda henüz 7 yaşında bulunuyordu. Bu yüzden devlet işleri bir müddet için valide sultanlarla ocak ağaları ve saray ağalarının idaresine kaldı. Önce büyük valide Kösem Sultan'ın dayandığı ocak ağaları duruma hakim oldular. Daha sonra padişahın annesi Turhan Sultan, rakibi Kösem Sultan'ı bertaraf edince devlet, saray ağalarının nüfusu altına girdi. Sultan İbrahim devrinde bozulmuş olan devlet idaresi hemen düzelmedi. Ancak 1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olunca kazandığı muvaffakiyetler neticesi idareyi ve devleti düzene sokabildi. 1648 ile 1656 yıllar arasında İstanbul ve Anadolu'nun durumu. Sadrazam Sofu Mehmet Paşa'nın almış olduğu bazı tedbirlerden memnun olmayan sipahiler isyana kalkıştılar. Fakat ulema ve yeniçeriler bu isyana katılmadıkları gibi şiddetle karşı koydular. Nihayet söz ve nasihattan anlamayan sipahiler üzerine yeniçeriler yürüdü. İki askeri sınıf arasında çarpışma vuku buldu. Sultanahmet Camii civarında olan bu çatışmada sipahiler 300'den fazla ölü vererek kaçtılar. Bu muvaffakiyet üzerine ocak ağaları iyice devlet idaresini ellerine aldılar. En nüfuslu ağa olan Kara Murat bir müddet sonra sadrazamlık mevkini elde etti. Kara Murat Ağa devleti düzene sokacağı kabiliyette olmadığından bir müddet sonra Melek Ahmet Paşa sadrazamlığa getirildi. Ancak ocak ağaları gene işe karıştıklarından hiçbir şey yapılamadı. Büyük valide Kösem Sultan vaziyetin kendi aleyhine doğru gidişi üzerine henüz 10 yaşına basmış olan 4. Sultan Mehmet'i tahttan indirip yerine diğer torunu Şehzade Süleyman'ı geçirmeyi planladı. Bu arada padişahın annesi olan Turhan Sultan da ortadan kaldıracak ve Kösem Sultan yine tek başına saltanat naibiliği yapacaktı. Fakat Kösem Sultan'ın bu planından haberdar olan Turhan Sultan durumu Darüssaade ağası Süleyman Ağa'ya bildirdi. Adamlarıyla birlikte Kösem Sultan'ın kaldığı daireyi basan Süleyman Ağa burada Kösem Sultan'ı öldürttü. Kösem Sultan aslen bir Rum kızıdır. Nüfus kazanmak gibi menfi tutumları yanında birçok hayır eserleri de yapmıştır. Kösem Sultan ölümünden sonra Turhan Sultan saltanat naibesi oldu. Devletin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için müsbet çalışmalara girişen Turhan Sultan, Sadrazam Siyavuş Paşa ile işbirliği yaparak zorbaları temizleme yoluna gitti. Devleti keyfi olarak idare etmek isteyen ağaların birçoğu öldürüldü. Siyavuş Paşa'nın kısa süren sadrazamlığından sonra yerine Gürcü Mehmet Paşa tayin edildi. Devrinde mühim bir hadise olmadı. 1652 yılında Tarhuncu Ahmet Paşa'yı sadrazam olarak görmekteyiz. Tarhuncu yaptığı bütçe masraflarının fazla olduğunu tespit etti. Bu açığı kapatmak için bazı çalışmalarda bulundu ise de muvaffak olamadı. Bundan sonra sadrazamlık mevkine getirilen Derviş Mehmet Paşa, İbşir Mustafa Paşa, Kara Murat Paşa, Süleyman Paşa, Deli Hüseyin Paşa, boynu yaralı Mehmet Paşa gibi kimseler devlete lazım olan kuvveti, idare ve disiplini getiremediler. Valide Turhan Sultan'ın 1656 yılına kadar iş başına getirdiği sadrazamların muvaffak olamayışları devlet idaresinin iyice bozulmasına yol açtı. Sarayda bulunan Mimar Kasım Ağa'nın devamlı tavsiyesi üzerine nihayet Turhan Sultan Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Ancak Köprülü Mehmet Paşa sadrazamlığı kabul edebilmesi için Osmanlı tarihinde ilk defa olarak kendisine bazı selahiyet verilmesini istedi. Köprülü'nün ileri sürdüğü şartlar şunlardı: saray, devlet işlerine karışmayacak, devlet memurluklarını istediği kimseye getirecek, hakkında bir şikayet olursa savunması alınmadan karar verilmeyecekti. Valide Sultan bu ihtiyar vezirden pek ümitli olmamakla beraber şartlarını kabul etti. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa önce memleketin iç durumunu düzeltmekle işe başladı. İsyan etmek isteyen sipahileri sindirdi. İstanbul'da güvenliği sağladı. 1657 yılında Venedikliler Çanakkale Boğazı'nı tutmuşlardı. Köprülü Mehmet Paşa hazırladığı donanma ile boğaz üzerine yürüyerek Venediklilerle savaşa başladı. Yeniçerilerden bazıları savaş meydanını terk etmeleri üzerine Köprülü Mehmet Paşa kaçanları şiddetle cezalandırdı. Venedik amirali Mocenigo Osmanlı gemilerine şiddetle saldırıyordu. Bu sırada Kara Mehmet adlı bir topçu attığı gülle ile Venediklilerin amiral gemisini batırdı. Venedik gemilerine büyük zararlar verildi.
Savaşı kaybeden düşman geri çekilmek zorunda kaldı. Bundan sonra Köprülü Mehmet Paşa, Bozcaada ve Limni'yi geri alarak Girit'te bulunan askerlere yardım gönderdi. Köprülü Mehmet Paşa bu işlerle uğraşırken Erdelbey Rakoçi Osmanlı Devleti aleyhine isyan etti. Erdel Prensi Rakoçi, Katoliklere karşı Protestan direnişinin lideri olduğunu ilan ederek İsveç Kralı'nın ittifakıyla Eflak ve Boğdan prensleriyle de anlaşarak Leistan'ı ele geçirme hayallerine kapıldı. Durumun ciddiyetini bilen Köprülü, Kırım Tatarlarının bölgeye gönderilmesi için padişahtan bir hat tümayün aldı. Büyük bir güçle gelen Kırım Hanı Erdel'i itaat altına aldı. Rakoçi Varşova'dan çekilmek zorunda kaldı. Buna rağmen Rakoçi, Leistan konusundaki nihayetini değiştirmeyip serkeşliğe devam ettiğinden Köprülü Mehmet Paşa büyük bir ordu ile Erdel seferine çıktı. Osmanlı ordusu Eylül 1658'de Erdel Krallığı'nın merkezi olan Erdel-Belgrad'ı ele geçirdi. Prens Rakoçi Avusturya topraklarına kaçtı. Yerine Acoz Barcei Prens ilan edildi. Osmanlı birlikleri Yanova, Şebeş ve Lagos kalelerine yerleşerek Erdel'in tekrar ayaklanmasına mani oldular. Erdel isyanlarında Avusturya'nın parmağı olduğundan ileri görüleceği gibi bu Osmanlı-Avusturya Savaşı'na sebep olacaktı. Bu sırada Köprülü Mehmet Paşa'nın ve ordunun Avrupa'da bulunmasından istifade eden Abaza Hasan Paşa çıkardığı büyük bir isyan hareketiyle İstanbul'a yürüdü. Bu tehlikeli durum üzerine Erdel isyanını bastıran Köprülü hızla İstanbul'a gelerek orduyu Üsküdar'a geçirdi. İsyan elebaşlarına gizlice adamlar yollayarak aralarını açmaya çalıştı. Baskıyı hisseden Abaza Hasan Paşa Eskişehir'e çekilirken adamların çoğunu sadrazamı öldürmek için Osmanlı ordusuna katılmak üzere gönderdi. Köprülü ise sayısı 6000'i bulan bu sahte askerleri tespit ederek gereken cezayı verdi. Sonra Abaza'nın üzerine Murtaza Paşa'yı gönderdi. Bu arada durmadan gerileyen Abaza Hasan Paşa her geçen gün kuvvet kaybediyordu. Bir süre sonra da sulh çağrısına bulundu. Murtaza Paşa ise bu sulh çağrısına uymuş görünerek tertiplediği ziyafette Abaza Hasan Paşa dahil bütün isyancı elebaşlarını idam ettirdi. Köprülü Mehmet Paşa, Fransızların Girit'e Venediklilere yardım ettiklerini öğrenince İstanbul'daki Fransız uyrukluları hapsedip Fransa ile münasebetlerini kesti. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa bu sırada rahatsızlanarak 30 Ekim 1661'de vefat etti. Yerine oğlu Fazıl Ahmet Paşa tayin edildi. Edirne'de vefat eden Köprülü Mehmet Paşa çok sert bir devlet adamıydı. Aldığı tedbirler ve şiddetli tutumuyla devlete nizam vermeyi başardı. Köprülü Mehmet Paşa hastalandığı zaman Padişah 4. Mehmet kendisini ziyarete gitmiş, o zaman Köprülü Padişah'a rahat yaşamak isterseniz ben ölünce oğlum Fazıl Ahmet Paşa'yı sadrazam yapınız diye tavsiyede bulunmuştu. Sultan Mehmet, Köprülü Mehmet Paşa ölünce bu tavsiyeye uydu ve Fazıl Ahmet Paşa'yı sadaret makamına getirdi. Köprülü Mehmet Paşa, Osmanlı Devleti'ne büyük hizmetlerde bulunmuş sadrazamlardan biridir. Sokulu Mehmet Paşa gibi dirayetli ve hizmette kararlı bir şahsiyete sahipti. Avusturyalıların Erdel'de karışıklık çıkarmaya devam etmeleri ve Osmanlı sınırlarına çapulcular kalkışmaları üzerine İstanbul'da toplanan divanda Avusturya üzerine sefer açılmasına karar verildi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra 14 Nisan 1663'te Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'nın Serdar Ekremliğinde ordu sefere çıktı. Fazıl Ahmet Paşa Belgrad'a geldiği zaman Avusturya elçileri anlaşmak için geldiler. Sadrazam ise eski vaziyetin iadesini ve Kanuni Sultan Süleyman Han devrindeki gibi 30.000 altın vergin ödenmesini istedi. Şartların kabul edilmemesi üzerine Uyvar üzerine yürüyen sadrazam 17 Ağustos'ta kaleyi kuşattı. 38 günlük kuşatmadan sonra kale teslim oldu. Uyvar'ın fethiyle kalenin emniyeti için civardaki bir takım kale ve palangalarında fethi gerekiyordu. Bunların en mühimi olan Neograd 27 günlük bir muhasaradan sonra ve diğer kaleler de fethedildi.
Kış mevsiminin yaklaşması üzerine Belgrad kışlasına dönen sadrazam baharda yeni bir sefer açmayı planlıyordu. Fakat kış mevsimi başlar başlamaz Avusturya ordusu Zigetvar üzerine yürüdü. Buna haber alan Fazıl Ahmet Paşa, Halep Beylerbeyi Gürcü Mehmet Paşa'yı öncü gönderdikten sonra kendisi de arkadan yola çıktı. Düşmanın Zigetvar kuşatmasını kaldırıp geri çekilmesi üzerine Fazıl Ahmet Paşa da geriye döndü. Uyvar'ın fethinden sonra peş peşe gelen muvaffakiyetler Avrupa'da korkunun artmasına sebep oldu. 30 kadar Alman kalesiyle birlikte Uyvar'ın da düşmesi üzerine Uyvar önünde Türk gibi sözü Avrupa'da cesaret, metanet ve kahramanlık için söylenen bir darb-ı mesel oldu. Osmanlı memleketlerinde ise büyük sevinç meydana getirdi. Allah muin oldu, fetheyledik Uyvar'ı mısrası ile fethe tarih düşürüldü. Bu fethi üzerine halk şairleri ordunun heybet ve şevketini anlatan şiirler söylediler. 1664 yılı bahar zamanının gelmesiyle birlikte kışı geçirdiği Belgrad'dan hareketle sefere çıkan Fazıl Ahmet Paşa, sadrazam Sen Gotthard mevkine geldiğinde Maraşal Montecuccoli'nin komandasındaki müttefik kuvvetler ile karşılaştı. İki ordu arasında sadece Raab Nehri vardı. Alman kumandanı Osmanlı kuvvetlerinin köprü kurarak karşıya geçmesini bekledi. Osmanlı topçusunun bombardımanı üzerine nehir kenarındaki Avusturya kuvvetleri ormana çekildi. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa müsait bir yerden nehri geçip düşmanı baskına uğratmak ve Raab yani Yanıkkale kalesini aldıktan sonra Viyana'ya gitme planını tatbik etmek istiyordu. Fakat yapılan köprü askerin geçirilmesi esnasında yıkıldı. Yağan şiddetli yağmur karşıya daha fazla asker geçirilmesine mani oldu. Toplam 10.000 Osmanlı neferi suyun öte yakasına geçebilmişti. Buna rağmen kendilerinden 5 kat kalabalık düşman ordusuna karşı gözünü budaktan esirgemeden harp eden Osmanlı dilaverleri sabahtan ikindiye kadar devam eden harbin ilk safhasını galibiyetle noktaladılar. Ancak galibiyetin sebebiyet verdiği nefse güven duygusunun beraberinde getirdiği gevşemeyi fırsat bilen düşman kumandanı taarruza geçerek boğaz sayıdaki Osmanlı askerlerine ağır kayıplar verdirdi. Pek çoğu şehit olan Osmanlı kuvvetinden nehrin karşı yakasına geçenlerin sayısı oldukça azdı. Avusturya ordusunun kazandığı bu küçük başarıyı öve ve bitiremeyen Avrupalı tarihçiler, Osmanlı askerlerinin teslim olmak yerine kanlarının son damlasına kadar çarpışmalarına da hayret ederler. Bu çarpışmada Avusturya ve müttefik kuvvetler de ağır zayiatlar vermişlerdi. Fakat nehrin karşı yakasında bulunan esas Osmanlı ordusu hiç sarsılmamış, kuvvet ve kudretiyle hazır bekliyordu. Fazıl Ahmet Paşa'nın tekrar harekete geçmesi Avusturyalıların sulhu çabuklaştırmalarına ve askeri Türk üstünlüğünü kabul etmelerine sebep oldu. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 1663-1664 yıllarında vuku bulan savaşlara son veren bir sulh anlaşması yapıldı. Adını müzakerelerin cereyan ettiği Raab suyu yakındaki yine o civarda daha büyük bir kasaba olan Vasvar'dan alır. Sen Gotthard Muharebesi'nden önce hazırlanarak imparatorun tasdikine gönderilmiş olan barış anlaşması 10 Ağustos 1664'te imzalandı. Osmanlı ordusunun harekatına devam etmesi anlaşmanın imzalanmasını hızlandırmıştır. Önceki bölümde Vasvar Anlaşması'yla bir sulh imzalanmıştı. Osmanlıların lehine olan bu anlaşmanın tasdikli nüshasını alan Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa dönüş yolculuğuna başlamış ve 15 Temmuz 1665'te Edirne'ye girmişti. Bu olaylar devam ederken Girit'in fethi hala devam etmekteydi. Sultan İbrahim devrinde başlayan Girit'in fethi iç karışıklıklar, donanmanın başarısızlıkları sebebiyle zamanında yardım gönderilmemesi ve sonradan açılan Avrupa seferleri yüzünden uzamıştı. Ayrıca henüz fethedilmeyen kalelerin durmadan tahkim edilmesi mücadeleyi Osmanlı aleyhine çeviriyordu.
Avusturya cephesindeki savaş bir anlaşmayla neticelendikten sonra sadrazam hazırlıklara başladı ve Girit Serdarı Anköbüt Ahmet Paşa'dan imdat mektubu gelmesi üzerine toplanan mecliste meselenin halledilmesi için karar alındı. Mühimmat ve donanma tedarikine başlandı. Tehlikeyi sezen Venedikliler sulh teklifinde bulundular. Ancak elçileri huzura kabul edilmedi. Sultan 4. Mehmet Han, Girit Serdarlığına Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa'yı tayin etti. Hazırlıklarını tamamlayan sadrazam 15 Mayıs 1666'da Edirne'den hareket etti. Tesalya'ya vardığında askerin toplanması için birkaç ay burada kaldı. Bu arada Eğriboz adasıyla Benefşe ve Selanik'ten donanma korumasında Girit'e asker, mühimmat ve cephane nakledildi. Fazıl Ahmet Paşa, Benefşe limanından yola çıkıp 3 Kasım'da Girit'e vardı. Kışı Hanya'da geçirip 25 Mayıs 1667'de Kandiye muhasarasını başlattı. 26 ay süren şiddetli çarpışmalardan sonra Kandiye 5 Eylül 1666'da Vire ile teslim olunca Girit'in fethi Suda ile 1-2 kale dışında tamamlanmış oldu. Sultan Mehmet Han 1669 Haziran'da Yenişehir yaylasında bulunduğu sırada Ukrayna Kazakları Hatmanı Doroshenko bir elçi göndererek Leh kralından şikayet etti. Leistan'a karşı himaye edilmesini ve Avrupa taraflarına yapılacak seferde Osmanlı ordusuna hizmetinin kabulünü istedi. Bu isteği kabul eden Sultan Mehmet Han kendisine bayrak, tuğ ve mehteran gönderdi ve kendisine hatmanlık beraatı verdi. Fakat bu sırada Leh kralı Doroshenko üzerine saldırılarını yoğunlaştırarak birkaç palangayı zapt etti. Bunun üzerine Leistan'a karşı harekete geçmeye karar veren 4. Mehmet Han, Fazıl Ahmet Paşa'yı da yanına alarak Edirne'den yola çıktı. Birinci Leistan Seferi denilen bu sefer sırasında Podolya'nın merkezi ve Leistan'ın müstahkem kalelerinden biri olan Kameniçe 9 günlük kuşatmadan sonra ele geçirildi. Düşman bu kaleyi kaybetme telaşı içindeyken Halep valisi Kaplan Paşa, Kırım Hanı Selim Giray ve Doroshenko'nun kumandasındaki birlikler Leistan içlerine girdiler ve küçüklü büyüklü birçok kaleyi ele geçirdiler. Neticede Leistan çok ağır şartlar altında anlaşma imzalamak mecburiyetinde kaldı. Osmanlı ordularının Podolya'yı yıldırım suretiyle ele geçirmesi karşısında Leistan kralı Bucaş konağına elçiler gönderip Kırım Hanı'nın şefaatiyle sulh istedi. Bucaş'taki görüşmeler 4 gün sürdü. 18 Ekim 1672'de imzalanan anlaşmanın mühim maddeleri şunlardı. Leh kralı her sene Kasım'dan Kasım'a Osmanlı hazinesine 22.000 altın verecek. Podolya ülkesi eski hududuyla ve kalelerindeki cephane ve mühimmatıyla Osmanlılara teslim edilerek Leh kuvvetleri tarafından tahliye olunacak. Ukrayna memleketi eski hududuyla Kazak Hatmanı Doroshenko'ya verecek ve bu mıntıkadaki Leh kuvvetleri tamamıyla Ukrayna'yı terk edecek. Podolya eyaletinde zapt edilen ve edilmeyen 48 palanga Osmanlılara teslim edilecek. Osmanlı Devleti Avrupa kıtasında herhangi bir devletle muharebe ettiği sırada Leh Devleti Osmanlılarla savaş yapan devlete herhangi bir vesileyle yardımda bulunmayacaktı. Leistan Diyet Meclisi çok ağır şartları ihtiva eden bu anlaşmayı tasdik etmediği gibi haracı göndermedi ve kaleleri de teslim etmedi. Bunun üzerine 1673'te 2. Leistan seferine çıkıldı. Leistan savaş hazırlıklarını yaparken Avusturya'dan da yardım alıyordu. Bunun yanında Eflak ve Boğdan voyvodaları baş kaldırarak Leistan tarafına geçtiler. Leh ordularının Hotin üzerine yürüdüğü haberini alınca Sultan Mehmet Han, Fazıl Ahmet Paşa'yı serdar tayin ederek bölgeye gönderdi. Kendisi ise Babadağı kışlağına döndü. Turla Nehri'nin karşı yakasında Hotin'i korumakla vazifeli Sarı Hüseyin Paşa, Jan Sobieski kumandasındaki 80.000 kişilik düşman ordusunun taarruzuna uğradı. Kuvvetleri dağıldığından kale Lehliler tarafından zapt edildi. Leistan'ın bu taarruzu üzerine Kırım kuvvetleri de beraberinde bulunan Fazıl Ahmet Paşa, Hotin önlerine gelerek kaleyi kolayca geri aldı. Leistan seferine devam edildiği sırada Kazak Hatmanı'na yardım edilmek üzere Osmanlı ordusu Ukrayna'ya girdi. Bazı kale ve palangalar alındı.
Leh elçisi gelip Podalya ve Ukrayna'nın iadesi şartıyla anlaşma istediyse de kabul edilmedi. Bu arada Fazıl Ahmet Paşa'nın hastalanması üzerine 1675'te Lehistan Serdarlığına İbrahim Paşa tayin edildi. Sultan Fazıl Ahmet Paşa ile beraber Edirne'ye geri döndü. İbrahim Paşa kısa sürede 48 kale ve falangayı fethedince Lehistan tekrar anlaşma istedi. 27 Ekim 1676'da Zarovna'da imzalanan anlaşma ile 22.000 dük altın haraçtan vazgeçilmek şartıyla daha önce Fazıl Ahmet Paşa tarafından akdedilmiş olan Buşaş Anlaşması'nın esasları aynen kabul edildi. Lehistan'la sulh imzalandığı sırada hasta olan Fazıl Ahmet Paşa vefat etti ve yerine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadarete getirildi. Fazıl Ahmet Paşa'nın siyasetteki mahareti, harpteki ustalığı ve tedbiri sayesinde devletin iç ve dış huzuru temin edilmişti. Köprülü Mehmet Paşa gibi o da devlete büyük hizmetlerde bulundu. Girit'in alınmasında gösterdiği gayret, tarihin altın sayfalarında yer almıştır. Bu sırada Lehistan seferine sebep olan Kazak Hatmanı Doroshenko'nun Osmanlı himayesinden çıkıp Rus himayesine girmesi ve Ukrayna'nın merkezi olan Çehrin Kalesi'nin Ruslara teslim etmesi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında harbe yol açtı. Sultan Doroshenko'yu Kazak Hatmanlığı'na azlederek yerine Yorgi Hmelnitski'yi tayin etti. Lehistan Serdarı İbrahim Paşa'ya ferman göndererek Kırım Han'dan yardım alıp Ukrayna'yı fethetmesi ve Yorgi Hmelnitski'yi yerine geçirmesini emretti. İstanbul'dan silah ve cephane yardım alan İbrahim Paşa 1677 Mayıs'ında Tuna'ya geçerek Ukrayna topraklarına girdi. Haziran ayında Çehrin Kalesi'ni kuşattı. Üç tarafı bataklık olan ve bir taraftan kuşatılabilen kale devamlı yardım alması yüzünden ele geçirilemedi. Kuşatmanın 23. günü Rusların büyük bir orduyla geldiğini öğrenen İbrahim Paşa iki ateş arasında kalmamak için Bender'e çekildi. Bunun üzerine toplanan divanda Çehrin'in fethi için büyük bir sefer açılmasına karar verildi. Bu sırada sulh için İstanbul'a gelen Rus elçisine Çehrin'in Osmanlı Devleti'ne teslimi şartı ile görüşmelerin yapılabileceği yoksa büyük bir Osmanlı ordusunun Çehrin önüne geleceği bildirildi. Sultan 4. Mehmet Han 30 Nisan 1678'de Çehrin seferi için Davutpaşa kışlasından hareket etti. Silivri'ye kadar giden Sultan, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı serdar tayin etti ve kendisi burada bekledi. 21 Temmuz 1678'de Çehrin önüne varan Sadrazam kaleyi kuşattı. Sultan 4. Mehmet Han 30 Nisan 1678'de Çehrin seferi için Davutpaşa kışlasından hareket etti. Silivri'ye kadar giden Sultan, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı serdar tayin etti ve kendisi de burada bekledi. 21 Temmuz 1678'de Çehrin önüne varan Sadrazam kaleyi kuşattı. Muhasarın 3. gününde Rus generali Romodanovski'nin büyük bir ordu ile Çehrin'e yaklaşması üzerine Sadrazam Kırım Hanı Halep Beylerbeyi Kara Mahmut Paşa'yı Rus ordularını karşılamak için gönderdi. Yardım kuvvetlerinin gelmesinden cesaretlenen kale müdafileri vuruş hareketi yaptılar ise de büyük kayıplar vererek geri çekildiler. Kırım Hanı ve Halep Beylerbeyi yardıma gelen Rusları durdurdular ise de mağlup edemediler. Yardıma gelen Rus ordusu ile Osmanlı ordusu arasındaki çarpışmalar mevzi harp şeklinde sürdüğü sırada gece karanlığından faydalanan Romodanovski kaleye 18-20 bin askerini sokmayı başardı. Sadrazam Osmanlı askerini kurulan köprüler vasıtasıyla orduya çektikten sonra köprüleri yıktırdı ve Rus kuvvetlerinin geçmesini önledi. Serdar'ın kaleyi fethetmeden geri dönülmeyeceğini bildirmesi ve 1 Aralık Osmanlı mevzilerine yaklaşan 5000 Rus'un birkaç yüz Osmanlı askeri tarafından perişan edilmesi askerin gayrete gelmesine yol açtı.
Muhasara'nın 33. gününde lağımlar patlatmak suretiyle kalede açılan büyük gediklerden Osmanlı askeri kaleye girdi. Kalede bulunan Rus askerlerinden bir kısmı kaçarken bataklıkta boğuldu. Ancak kayıklarla kaçabilenlerden bazıları kurtuldu. Kara Mustafa Paşa, kumandasındaki Osmanlı ordusu uzun çarpışmalar neticesinde büyük tehlikelere maruz kalarak şehrin kalesini fethetmeye muvaffak oldu. Kara Mustafa Paşa, sefer müddetince yanında bulunan Hmelnitski'yi Namirya kalesine gönderdi. Yanında 2000 Tatar muhafız bıraktıktan sonra ordu ile Babadağ kışlağına döndü. Halep valisi Kara Mehmet Paşa'yı serdarlığa tayin eden sadrazam 20 Kasım 1678'de Edirne'ye döndü ve Sultan 4. Mehmet Han tarafından büyük iltifatlarla karşılandı. Bir süre sonra İstanbul'a Rusların savaşa devam etme arzusunda oldukları ve hazırlıklara başladıkları haberi geldi. Bunun üzerine toplanan divanda Rusya üzerine padişahın da katılacağı ikinci bir sefer karar verildi. Bizzat padişahın sefere çıkması Rus çarını telaşlandırdı. Çar Feodor hemen Kırım Hanı'na elçiler göndererek sulha hazır olduğunu bildirdi. Sulh görüşmeleri Kırım'da Bahçesaray'da yapıldı. Kırım Hanı tarafından sulh esasları Edirne'ye gönderildi ve tasdik olundu. 12 maddeden meydana gelen anlaşma 20 sene yürürlükte kalacaktı. Bu anlaşmaya göre özü suyu Osmanlı Devleti ile Rusya arasında hudut olacaktı. Kırım Hanı Rus topraklarına akınlar yapmayacak ve esirler değiştirilecekti. Rusya ile sulh anlaşması yapıldıktan sonra Avusturya'ya karşı isyan edip Osmanlı Devleti himayesini isteyen Tökeli İmre ve Orta Macaristan meselesi ortaya çıktı. Osmanlıların Orta Macaristan dedikleri yer Osmanlı hakimiyetindeki Macaristan'ın kuzeyinde bulunan Yukarı Macaristan'dı. Orta Macaristan'da o zaman Protestan Macarlar bulunuyordu ve bunlar Katolik Avusturya'nın idaresi altındaydılar. Avusturya İmparatoru 1. Leopold 1668 yılında buradaki Protestanları Katolik olmaya zorlayınca bunlar vicdan hürriyetine müdahale etmeyen Osmanlı Devleti'ne müracaatla o tarafa geçmeyi kararlaştırdılar. Fakat bu karardan haberdar olan imparator Macar beylerini katlettirince bunlardan birinin oğlu olan Tökeli İmre Avusturya'ya karşı isyan bayrağını açtı ve Osmanlı himayesine girmek istedi. Sadrazam tarafından Orta Macaristan kralı ilan edilen Tökeli İmre'ye yardım etmek için Budin beyler ve Arnavut İbrahim Paşa vazifelendirildi. İbrahim Paşa kısa sürede bütün Orta Macaristan'ı fethederek Osmanlı Devleti'ni metbu tanıyan Tökeli İmre'ye bıraktı. Batıda Fransa ile uğraşan Avusturya İmparatoru Leopold, Orta Macaristan'ın fethiyle büyük telaşa düştü. Henüz müddeti bitmemiş olan sulh anlaşmasını yenilemek üzere İstanbul'a elçi gönderdi. Sadrazam tarafından yapılan teklifleri Avusturya İmparatoru'nun kabul etmemesi üzerine Avusturya seferine karar verildi. 1683 Nisan ayı başlarında 4. Mehmet Han'ın kumandasında Edirne'den hareket eden ordu Belgrad'ın karşısındaki Zemun sahrasına geldi. 27 Haziran'da İsoltini Belgrad'a harp meclisi toplandı. Yanıkkale ile Kamerun Kalesi'nin fethi ve Avusturya işlerine akınlar yapılması görüşülürken Sadrazam Viyana üzerine yürünmesini teklif etti. Kırım Hanı, Murat Giray ve Budin Beylerbeyi Arnavut İbrahim Paşa'nın karşı fikir beyan etmelerine rağmen Viyana muhasarası teklifi kabul edildi. Meclisin aldığı bu karar bir telhisle sultana bildirildi. Sultan durumu öğrenince Sadrazam'ın kendisine danışmadan Viyana'yı muhasaraya karar verdiğine hayret ederek "Kastımız Yanık ve Kameron kaleleriydi. Viyana kalesi dilde yoktu." Paşa ne acayip saygısızlık edip bu sevdaya düşmüş. "Hoş, imdi Hak Teâlâ asan getüre. Lakin önceden bildireydi rıza vermezdim" diye üzülerek bu emir-vakiyi istemeye kabul etti. Osmanlı ordusunun kuvvet ve azameti karşısında tek başına bir şey yapamayacağını anlayan Avusturya İmparatoru bütün Avrupa'dan yardım istedi. Aralarında ihtilaf bulunan Rusya ile dahi görüşmeler yapıp yardımını temin etti. Avusturya böylece Osmanlı ordusunun üzerine yürümesine karşı Haçlı İttifakı'nı temin etmiş oldu. Kara Mustafa Paşa 14 Temmuz 1683'te Viyana önlerine varıp kaleyi kuşattı. Osmanlı ordusu Viyana önlerine gelince bütün Avrupa'da büyük bir tedirginlik meydana gelmişti. Viyana surları kuvvetlendirilmiş fakat imparator 10 gün evvel Viyana'ya uzak bir mesafede bulunan Lens kasabasına sığınmış ve Viyana kumandanlığını von Starhemberg'e bırakmıştı. Viyana muhasarası başladığı zaman Osmanlı ordusunda 3 okkodan 9 okkaya kadar gülle atan 19 kolon borna top, bir miktar humbara havanı ve 120 kadar şahi darbezen bulunmaktaydı.
Düşman ise 30 kadar dörder oku gülle atan 130 adet balyemez ve bir miktar da kolon borno topları vardı. Düşmanın kale içinde bulunması ve savunmasının güçlü olması sebebiyle muhasara gittikçe uzuyordu. Viyana etrafındaki palangalar alındıysa de kale dayanmaya devam ediyordu. Muhasara yalnız kale üzerine yapılıyordu. Viyana'ya gelebilecek yardımları önlemekle Kırım Hanı vazifelendirildi. Muhasara bütün şiddetiyle devam ederken Kırım Hanı ve bir kısım kumandanların ihaneti yüzünden Avusturya yardım kuvvetleri Viyana önlerine geldiler. Kuşatmayı kaldırmayan sadrazam Avusturya kuvvetleriyle karşılaştı. Kırım Hanı tutmakla vazifeli olduğu köprünün üzerinden düşman askerinin geçişini seyrederken yanında bulunan imamı gayreti diniyesiyle Han'a "Ne yapıyorsun? Düşmana yardım etmek kitaba sığar mı?" deyince Kırım Han da "Evet, belki yaptığım kitaba sığmaz. Ancak Osmanlı da bizim kıymetimizi anlasın da Tatarları ihmal etmesin" demek basiretsizliğini gösterdi. Halbuki Fatih Sultan Mehmet Han zamanından beri Kırım Müslümanları Osmanlı'nın gözbebeği olmuştu. Kırım Hanı bu sözleri söyledikten sonra güle oynaya atını sürerek Viyana önlerine geldi ve Osmanlı sadrazamına "Düşman askeri geliyor. Onlara karşı mukayyet olmak lazımdır" demekten başka hiçbir işe yaramadı. Osmanlı ordusunun sağında Budin valisi İbrahim Paşa, merkezde sadrazam, sol kanatta ise Sarı Hüseyin Paşa bulunuyordu. Osmanlı ordusunun gerisine inmek isteyen düşman planında muvaffak olamadı. Düşmanın harp levazımatı fazla olduğundan aralıksız gülle ve kurşun yağdırıyordu. İki ordu kıyasıya mücadele etmeye devam ediyorlardı. Bu sırada sağ cenahta bulunan Arnavut İbrahim Paşa ve kuvvetleri hiçbir baskıya uğramadıkları halde hızla geri çekilmeye başladılar. İbrahim Paşa askerlerini alarak adeta Yanıkkale'ye doğru kaçmaya başladı. Bu durumu gören düşman hızla Osmanlı ordusunun merkezine doğru taarruza geçti. Osmanlı ordusu içinde de bu durum endişe ve moral bozukluğu meydana getirmişti. Bu sırada sol cenahta bulunan Sarı Hüseyin Paşa canını dişine takarak mücadele ediyordu. Kırım Hanı Sarı Hüseyin Paşa'nın yakınlarında olmasına rağmen muharebeye iştirak etmeyip uzak bir yerden seyretmeye başladı. Osmanlı ordusunun müşkül duruma düştüğünü gördüğü bir sırada da askerlerini alarak geri çekildi. Düşman Osmanlı ordusunun içine yol bularak merkezine hücum edince askerde bir panik başladı. Bunu fark eden Leh kralı doğrudan sancak şerif üzerine yürüdü. Sadrazam yerinden kımıldamayıp 5-6 saat mücadele etti. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bir ara "Bu günleri görmektense ölmek evladır" diyerek şehit olmak arzusu ile düşmana atıldı. Fakat mahiyetinden birinin şehadetinin ordunun felaketine sebep olacağını söylemesi üzerine geri çekilmeyi tercih etti. Böylece Viyana muhasarası sona erdi. Osmanlı ordusu ağırlıklarını Viyana önlerinde bırakarak Yanıkkale taraflarına çekildi. Kara Mustafa Paşa Yanıkkale yakınlarında perişan hale gelen ordu efradını topladı. Merzifonlu muharebedeki ihaneti yüzünden İbrahim Paşa'yı idam ettirdi. Muharebede kusurları ve kayıtsızlıkları görülenler cezalandırılıp düşmanın geçmesi ihmali olan kale ve palangalara muhafız kuvvetleri gönderildi. Kara Mustafa Paşa aldığı tedbirlerle perişanlığı önleyerek ordu disiplini yeniden sağladı. Viyana muvaffakiyetsizliği sultanın sadrazama olan itimatını sarsmadı. Fakat sadrazamın muhalifleri faaliyete girişerek padişahı Viyana hizmetinin tek mesulünün Kara Mustafa Paşa olduğuna inandırdılar. Böylece Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Belgrad'da idamına sebep oldular. Onun yerine Kara İbrahim Paşa sadarete getirildi. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana muhasarasının kahramanıdır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın başlattığı seferi o tamamlamak istemişti. Bu husustaki tek kusuru iyi hesap edip padişah ile zamanda muhabere etmeyişidir. Aksi takdirde eğer ordu içinde ihanet edenler olmasaydı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana'yı da alıp daha öteye gidecekti. Osmanlı Devleti en geniş hudutlarına kavuşmasından sonra Viyana bozgunu üzerine geri çekilmeye başlayınca Avusturya orduları kısa zamanda Macaristan'ı ele geçirdiler. İlerleyişlerine devam eden düşman ordusu kısa zamanda Osmanlı'nın birçok toprağını ele geçirdi.